Hayata hep olumlu bakmalısın. Ne kadar tanıdık bir cümle değil mi? Sosyal medyada, kişisel gelişim kitaplarında ya da çevrenizde sürekli duyduğunuz o cümle. Ama size şunu sorsam, zor bir kayıp yaşadığınızda da mı? Hayatın sizi duvarın köşesine sıkıştırdığı anlarda da mı? Bir gece yatağınıza tek başınıza ağlayarak girdiğinizde de mi? Hala olumlu bakmak mümkün mü? İşte burada başlıyor aslında bu videonun konusu. Size 4 dakikada mutlu olmayı vaat eden videolara, pozitif düşün yeter diyen ifadelere karşı değiliz belki ama eksik olduklarını biliyoruz. Çünkü bir insanın hayatı sadece neşeli anlardan ibaret değil. Hepimiz bazen kırılıyoruz. Bazen kendimizden bile vazgeçiyoruz. Ve işte tam da bu yüzden bu videoda size sahte bir iyilik hali sunmayacağım. Size gerçek bir zihinsel dönüşümden söz edeceğim. İçinde hem felsefe olacak hem psikoloji. Ama en önemlisi sizin yaşadıklarınıza benzer duyguların içinden geçen bir bakış açısı. Çünkü bazen mesele kötü bir şey yaşamak değildir. Mesele o kötü şeyi yaşadıktan sonra kendinize ne söylediğinizdir. Ve o cümleler, işte onlar ya sizi ayakta tutar ya da içinizdeki her şeyi yavaşça çökertir. Biliyor musunuz? Birçok insan hayatı kendisi kadar ciddiye alıyor. Sanki evren sadece onun etrafında dönüyormuş gibi. En küçük aksilikte dünya batacakmış gibi hissediyor. Her hata bir felaket, her kayıp bir çöküş. Oysa güneş her sabah doğuyor. Sizinle birlikte, sizin dışınızda. Ve siz bir gün bu hayattan ayrıldığınızda da doğmaya devam edecek. Hayatın akışı sizin hatalarınızdan ya da başarılarınızdan bağımsız. Bu düşünce ilk başta ürkütücü gelebilir. Ama sonra bir şey fark ediyorsunuz. Belki de bu dünyadaki en büyük özgürlük, her şeyin sizin etrafınızda dönmediğini anlamaktır. Ve işte burada başlıyor değişim. Bu video size şunu göstermeye çalışacak. Evet, hayat her zaman kolay değil. Bazı acıların anlamı yok, bazı soruların cevabı yok. Ama yine de, kendi zihninizde kurduğunuz hikayeleri değiştirebilirseniz, bu dünyanın size sunduğu her şeyle başka bir yerden temas kurabilirsiniz. Bugün burada şunu konuşacağız. Nasıl olur da bazı insanlar kötü olaylara rağmen daha sakin, daha dirençli kalabiliyor? Nasıl olur da bazı insanlar başarısızlığı hayatlarının geri kalanına bulaştırmadan yollarına devam edebiliyor? Ve en önemlisi, siz neden hala kendinize en çok ihtiyacınız olduğu anda en sert cümleleri kuruyorsunuz? Bu videoda size sahte çözümler sunmayacağım. Çünkü gerçek iyimserlik, her şey yolundaymış gibi davranmak değil, zor zamanlarda da kendinize dürüst ama şefkatli olabilmektir. Eğer hayatın bazı bölümlerinde kendinizi kaybolmuş hissediyorsanız, bu video size yeniden yolunuzu hatırlatabilir. Şunu unutmayın, bu videoda sadece neden zorlandığınızı anlamayacaksınız. Aynı zamanda nasıl güçlenebileceğinizi de göreceksiniz. Sonuna kadar dinleyin. Çünkü belki de uzun zamandır kendinize duymanız gereken en doğru cümleler tam burada. Bazı insanlar için hayat bir sahne gibidir. Ve o sahnede olup biten her şey onların rolüne dokunuyormuş gibi hissedilir. En küçük bir aksaklıkta panik başlar. Birinin yüzü asıldığında suçluluk, biri aramadığında değersizlik duygusu. Sanki tüm evren sizin doğru ya da yanlış kararlarınıza bağlıymış gibi. Ama bu algı gerçeklikten çok uzak. Ve farkında olmadan sizi yoran, tüketen, köşeye sıkıştıran şey de tam olarak bu. Hayatı fazlasıyla kişisel algılamak. Stoacı filozof Marcus Aurelius bu konuda bize sert ama özgürleştirici bir cümle bırakır. Güneş senin için doğmuyor, seninle ilgilenmiyor ama hala doğuyor. İşte bu cümle ilk bakışta soğuk gibi gelir. Ama aslında insana büyük bir hafiflik verir. Çünkü hayat sizin kararlarınıza endeksli değil. Siz hata yaptığınızda dünya batmaz. Başarılı olduğunuzda da evren alkışlamaz. Bu farkındalık sizi güçsüz değil, özgür yapar. Hayat sizden büyük ve bu kötü bir haber değil. Çünkü bu sayede her şeyi kontrol etme ihtiyacınız da sona erer. Kimi insanlar her şeyi düzeltmek, herkesin duygusunu onarmak, tüm olasılıkları hesaplamak zorundaymış gibi yaşar. Ve sonunda yalnızca şunu fark eder. Tüm bu yükü kendi kendine yüklemiş. Stoacılık der ki, kontrol edemeyeceğini bırak, elinde olanı onurla taşı. Ama biz çoğu zaman
Elimizde olmayan şeylere tutunuyoruz. Bir insanın bizi sevmesi, hayatın tam zamanında ilerlemesi, hiç hata yapmadan yaşamamız ve sonra tüm bu kontrolsüzlükle baş edemeyince kendimize kızıyoruz. Oysa mesele şu, hayat bazen bizimle ilgilenmiyor ama biz hala onun içinde yürüyebiliyoruz. Bir karar alın. Bugün tüm dünyanın sizin etrafınızda dönmediğini kabul edin. Bu, size değersizlik değil, hafiflik getirsin. Çünkü dünya sizinle başlamadı. Sizinle de bitmeyecek. Ama bu kısa yürüyüşte nasıl yürüdüğünüz hala size ait. Bazı geceler uyuyamazsınız. Gözlerinizi tavana dikip bir cümleyi tekrar edersiniz. Daha fazlasını yapmalıydım. Bu cümle ilk bakışta sizi sorumlu bir insan gibi gösterir. Ama içten içe başka bir şeye dönüşür. Bitmeyen bir suçluluk, sonsuz bir yetersizlik hissi. Oysa gerçek şu, birçok insan zaten elinden geleni yapar. Ortalama bir zekaya, temel bir farkındalığa sahipseniz, yaşadığınız olumsuzluklar karşısında yapılabilecek çoğu şeyi zaten yapmışsınızdır. Ama buna rağmen zihniniz tatmin olmaz. Çünkü beyninizin eski bir alışkanlığı vardır. Kaygıyla hayatta kalmayı öğrenmiştir. Psikolojide buna hiper sorumluluk algısı denir. Her şeyden kendini sorumlu hissetmek. Yeterince düşünmedim, yeterince çabalamadım, yeterince üzülmedim. Ve işte bu yetersizlik illüzyonu sizi gerçek çözümlerden uzaklaştırır. Sizi sürekli düşünen ama hiç ilerlemeyen bir zihin haline getirir. Stoacılar bunu çok net ifade eder. Seni endişelendiren şey olayın kendisi değil, o olaya verdiğin tepkidir. Epiktetos'un bu sözü bir ömrün zihinsel esaretini çözebilir. Çünkü siz bir olayın kendisini belki bir kere yaşıyorsunuz ama zihninizde onu binlerce kez tekrar ediyorsunuz. Ve sonuç, ne geçmiş değişiyor, ne gelecek için enerji kalıyor. Peki ne yapılmalı? Her olayı zihninizde defalarca döndürmek yerine kendinize şunu sorun. Ben elimden geleni yaptım mı? Eğer cevap evetse durun. Çünkü bundan sonra yaşanacaklar artık sizin değil, hayatın sorumluluğudur. Bir karar verin. Kendinizi sürekli eleştirmek yerine en azından bir kez olsun takdir edin. Kaygının sizi koruyan bir sinyal değil, tüketen bir gürültü olduğunu fark edin. Ve unutmayın, hayat kontrol etmeye çalıştıkça değil, kabul ettikçe sadeleşir. O sadelikte de gerçek bir huzur saklıdır. İyimserlik, çoğu insanın yanlış anladığı bir kavram. Sanki her şey yolundaymış gibi davranmak, hiç üzülmemek, hiç öfkelenmemek gibi algılanıyor. Ama gerçek iyimserlik, karanlığın içinde bile ışık aramak değil, karanlığın içinde yürümeye devam edecek kadar bilinçli olmaktır. Amerikalı psikolog Martin Seligman bu konuda çok önemli bir kavram sunar. Öğrenilmiş iyimserlik. Yani iyimser doğmasanız bile yaşadığınız olaylara karşı bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Ve bunu yapan insanların 3 ortak özelliği vardır. Stoacılar da bu 3 özelliği binlerce yıl önce başka kelimelerle dile getirmiştir. Birinci özellik. İyimser insanlar kötü bir olay yaşadıklarında onu hayatlarının geneline yaymaz. Bir şey kötü gittiyse derler ki, evet şu an böyle ama bu sadece bir alan. Stoacı bilgelik burada şunu söyler. Dışarıda ne olursa olsun, iç dünyanda neye izin verdiğin seni şekillendirir. Yani başına gelen şey değil, onun sende ne kadar kalacağı önemlidir. İkinci özellik. İyimserler, bir alandaki başarısızlığı diğer alanlara genellemez. Sporda yenilmişse, akademide başarısız olmuşsa, bu sadece o alandadır. Ben başarısız bir insanım demez. Bu, Stoacıların dışsal şeyleri içselleştirme uyarısıyla örtüşür. Her şeyi kendi kimliğinize yapıştırdığınızda taşıyamayacak kadar ağırlaşır hayat. Üçüncü özellik. İyimser insanlar başlarına gelen iyi şeyleri sahiplenir, kötü olanları ise dışsallaştırır. Bir başarı yaşadığında şunu diyebilir. Ben çalıştım ve hak ettim. Bir olumsuzluk yaşadığında ise şunu da fark eder. Evet, benim de payım var ama sadece ben değilim. Stoacılar buna kaderin paylaşımı der. Her sonuç sadece senin değil, evrenin bir bileşkesidir.
Siz de bu 3 farkındalığı hayatınıza alabilirseniz, iyimserlik sizin için bir doğuştan özellik değil, karar verdiğiniz bir yön haline gelir. Ve bu karar sizi acıdan değil, acının sizde büyüttüğü karanlıktan korur. Bazen insan yorgunluğunu sadece bedeninde taşımaz. Aklında durmadan dönen cümlelerde, kimseye söyleyemediği pişmanlıklarda ve kendi içinde hala affedemediği duygularda taşır. Hayatın ağırlığı çoğu zaman olayların kendisinde değil, onları tekrar tekrar düşündüğümüzde büyür. Ve zihnin bu sonsuz döngüsünde fark etmeden kendimizi mahkum ederiz. Kendi iç sesimiz, dış dünyanın en büyük baskısına dönüşür. Bu video boyunca belki siz de fark ettiniz. Aslında mesele başımıza gelenler değil. Mesele o olaylardan sonra kendi içimizde kurduğumuz anlatı. Ve bu anlatının tonu çoğu zaman karamsar. Çünkü zihnimiz çözüm değil, suçlu arar. Sakinlik değil, kontrol ister. Kabullenmek değil, düzeltmek zorunda hisseder. Ama hayat bazı şeyleri düzeltmenizi istemez. Sadece fark etmenizi ister. Ve bazen en büyük değişim hiçbir şeyi düzeltmeden, sadece yükleri yere bırakmaktan geçer. Şimdi size zor ama özgürleştirici bir şey söyleyeceğim. Her şeyi anlamak zorunda değilsiniz. Her şeyi çözmek zorunda da. Çünkü bazı soruların cevabı yok. Bazı eksiklikler hep eksik kalacak. Ve bazı insanlar sizi hep yarım anlayacak. Ama bu eksiklerin içinde de tam kalabilmeyi öğrenmek mümkün. İşte burada başlıyor içsel disiplin. Sürekli kendinizi suçlamaktan vazgeçtiğinizde, sürekli neden böyle oldu sorusunu bıraktığınızda, zihninizde ilk kez bir sessizlik doğar. Ve o sessizlik, kendinize uzun zamandır vermediğiniz bir izin gibidir. Şikayet etmekse tam tersine çalışır. Sizi çözümün eşiğine değil, hikayenin içine hapseder. Anlatırsınız. Tekrar anlatırsınız. Belki biraz rahatladığınızı sanırsınız. Ama aslında her tekrarda biraz daha o duygunun içine gömülürsünüz. Şikayet bir illüzyondur. Rahatlattığını zannederken sizi durdurur. Sizi güçlendirmeyi vaat ederken hareketsiz bırakır. Stoacı bilgelik der ki, eğer değiştiremiyorsan kabul et ama asla tekrar etme. Çünkü tekrar ettiğiniz her cümle zihninizde bir inanca dönüşür. Ve siz hala o inancı kurarken hayat çoktan devam etmeye başlamıştır bile. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Bugüne kadar kaç kez aynı hikayeyi anlattınız? Kaç kez aynı acıyı baştan yaşadınız? Ve en önemlisi, kaç kez aslında geçmişte kalmış bir duygunun içinde bugün kayboldunuz? Artık kendinize yeni bir şey söyleyin. Bir sessizlik bırakın eskilerin üstüne. Bir kabullenme. Ve sonra sadece ilerleyin. Eksik de olsanız, yaralı da. Ama bilinçli bir adımla. Eğer bu videonun sonunda içinizde küçücük de olsa bir yer hafiflediyse, bu yolculuk tam yerinden başlamıştır. Siz de fark ettiyseniz, bu anlattıklarımız size sadece dertlerinizi değil, çözüm gücünüzü de hatırlattı. Şimdi videoyu beğenerek daha fazla insana ulaşmamıza katkıda bulunabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak bu yolculuğa birlikte devam edebilir, katıl butonuyla topluluğumuzun özel bir parçası olabilirsiniz. Yorumlara düşüncenizi bırakırsanız, bu videodan kimlerin geçtiğini birlikte görebiliriz. Ve son olarak, bazen en büyük güç, hiçbir şey anlatmadan sadece yürümeye devam etmektir. Siz bugün neyi ardınızda bırakmak istiyorsunuz?